Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak siyah kullandım. Çiçeğim ve yaprağım içinde sarı ve yeşil tonlarında patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Şişlerim hanımlar 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. Buyurun. Patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çiçekli, çok güzel, zarif, hoş bir patik oldu. Bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Siyah ipimiz ile burundan başlayacağız. 12 ilmek atarak. 12 ilmeğimi atacağım hanımlar şöyle. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 11 ilmek olmuş. Bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ters taraftayız. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sıramızda hanımlar ilmeklerimizi ters örüyoruz arka yüzde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümde hanımlar ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Yani 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişime çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan, bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz sık olduğu için. Başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız geri. Bakın, bu şişimde 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz olacak. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Ve en son şu kenara giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden girdim. Bir ilmek daha çıkarttım, 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişime aldım. Örmeye başlıyorum. Bir sıra hanımlar 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Böylece bir sırayı tamamladık. Bir sıra ilmeklerimizi ördük. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altında, siyahtan çok görünmüyor ama ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Artırmaları 4 şişte de yapacağız. Kenarımız sol tarafa geliyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ikinci şişimde. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Hemen ikinci ilmeğimin altında ilmeğim var. Şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm.
Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz olarak örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3. şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra hanımlar ilmeklerimizi düz ördük. Tekrardan artırma zamanı yine ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. 2 ilmekten sonra buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 2. şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan 2. ilmeğimin altında şu ilmeğim var. Bunun kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizde düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar ördüm, modelimi kurdum. Bu tarz renkli patiklerde ve 14 ilmek benim ölçüme göre küçük geliyor diyenleriniz olabilir. Hanımlar böyle durumlarda da bu modelde her bir şişte hani küçük daha büyük yapmak isteyenler ya da örgüsü sıkı olanlar bilmiyorum. Yani bu tarz modellerde 14 ilmeği yetersiz görenler her bir şişe 15'er ilmek de yapabilirler. 15 ilmek olursa model nasıl kurulur zaten yaparken de sizlere anlatacağım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim, ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Sizler her bir şişte 15'er ilmek de yapmış olabilirsiniz. Modele aynen benimle birlikte benim gibi başlayacaksınız. 14 ya da 15 ilmek fark etmiyor. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle örerek başlıyoruz. Bir ilmek yeşil örüyoruz ilk ilmeğimizi. Ardından hemen bu yeşil ipimin ucunu şurada şöyle siyah ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. İlk ilmeğimi yeşil ile ördüm. İkinci ilmeğimi siyah ile örüyorum. İlmeklerimi bir yeşil bir siyah olacak şekilde öreceğim. Patiğimizin burun kısmındaki bu minik çiçeğimizi yapıyoruz. Bir ilmek yeşil örüyorum. Bir ilmek siyah. Bir ilmek yeşil. Bir siyah. Bir yeşil. Bir siyah. Bir yeşil. Bir siyah. Bir ilmek yeşil. Bir ilmek siyah. Bir ilmek yeşil. Bir siyah. Bakın ilk şişimizi yaptık. İkinci şişimizde de en son yeşilde kalmıştık. Yeşil siyah diye devam edecek. Şimdi diğer 3 şişimizi de hanımlar bakın 4 şişimiz var. İlkini ördük. Diğer 3 şişimizi de bir yeşil bir siyah olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi bir diğer sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da yeşil olan ilmeklerimi siyah ipim ile öreceğim. Siyah olan ilmeklerimi de yeşil ile. Yeşil ilmekler siyah ipimiz ile örülüyor. Siyah ilmekler de yeşil ipimiz ile örülüyor. İlmekler yer değiştiriyor. Yine bir yeşil bir siyah olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz.
Bakın bu şekilde. Görüntümüz, şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeğimi de aynı şekilde ördüm, geldim. Şimdi sarı ile çiçeklerimizi yapacağız hanımlar. Bu aşamada da ilk ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. Yeşil ipimiz beklesin hanımlar. Büyük çiçeğimizin yaprağını yaparken yine aynı ipi kullanacağız. Bir siyah örerek başladım. Yanına sarı ipimi alıyorum. 3 ilmek sarı örerek devam ediyorum. Bakın birinci sarı ilmeğim, şu 2, şu da 3. Hemen sarı ipimin ucunu da siyahıma bağlayacağım. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. 3 tane sarıyı ördüm. Model şöyle devam edecek. Bir tane siyah ile başlamıştık. 3 sarı ördük. Bir siyah örüyorum. 3 ilmek sarı. 1 ilmek siyah örüyorum. 3 ilmek sarı. 1 ilmek siyah örüyorum. 3 sarı, bu şekilde devam edecek. İlk sarıyı birinci şişe ördük. İkinci ve üçüncüyü de ikinci şişe örerek devam edeceğiz. Görüntümüz böyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım, gelelim. Diğer 3 şişimi de aynı şekilde ördüm, geldim hanımlar. Artık bu çiçekli modelimizde son sıramızı yapıyoruz. 4. sıramızı. Bu sıramızda da ilk siyahımı siyah ile örüyorum. Yanına bir tane daha siyah ördüm. Kenara 2 ilmek siyah ördüm. Tam ortaya bir tane sarı ilmeğimi örüyorum. Bir tane sarı. 2 siyah ile başladım. Ortaya bir sarı ördüm. Devamında 3 ilmek siyah örüyoruz. Bir ilmek sarı. 3 ilmek siyah örüyoruz. 1 ilmek sarı. 3 tane siyah örüyoruz. İkinci şişte bir sarı diye devam edecek. 3 siyah, bir sarı. Şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını ördüm, geldim. Sizlere tarif ettiğim gibi artık bu minik çiçeğimiz bitti. Bu çiçeğimizi bitirdik. Şimdi ilmeklerimizin tamamını siyah ipimizle öreceğiz. Yeşil ve sarı ipimiz beklesin, kesmeyelim hanımlar. Büyük ana çiçeğimizi, ana modelimizi yaparken yine aynı iplerimizi kullanacağız. Şu anda ilmeklerimizin hepsini siyah ile örüyoruz. Bu şekilde bakın, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde hanımlar 3 sıra boyunca, 3 sıra derken 4 şişimizi siyah ipimizle bir kere öreceğiz. Ardından 4 şişimizi bir kere daha öreceğiz. 2 sıra olacak. Bir kere daha öreceğiz. 3 sıra. 3 sıra bu şekilde ilmeklerimizi siyah ipimiz ile düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ben 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ördüm, geldim. Hemen modelimize başlayacağız. Her bir şişe 14 ilmek yaptıysanız da benimle aynı sayıda başlayacaksınız hanımlar. Bu ana çiçeğimiz toplamda, yaprak çiçek toplam 18 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapıyoruz. İster 15 ister 14'er ilmek yapın, fark etmiyor. İlk 4 ilmeğimizi siyah ile örerek başlıyoruz. Siyah ile ördük. Ardından şöyle alttan yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil, modelde ilk sıramız hanımlar. İlk şişimizde toplam 4 tane çiçek yapacağız. 4 şişimize birer tane. Bir siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil. Bakın burada toplam 4 tane yeşilimiz oldu. Bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Sonra siyah ipimi elime alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Sizler 15'er ilmek yaptıysanız burada 3 değil 4 ilmeğiniz kalacak hanımlar. Tek fark bu. Model aynı yapılıyor. Şimdi ikinci şişime geldim. Bu aşamada yeşil ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İkinci şişimde de ilk şişimde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Bakın buraya ilk 4 ilmeği siyah ile örmüştük. Buraya da 1, 2, 3, 4 ilmek siyahımı ördüm. Yeşilimi alıyorum. Yine aynı modeli burada da kuracağım. Bir yeşil, bir siyah. Bakın bu ip geçişlerini arkada biraz esnek bırakalım hanımlar. Patiğimiz gergin durur. Ayağa girmez. Model güzel düşmez. Bunu belirteyim. 4 siyahtan sonra yine bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil. Bakın 4 tane yeşil oldu burada. Ardından siyahımı alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 4'er siyahı kalıyor. Tekrardan 3. şişime geldim. Yine yeşilimi siyahın üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. Bu aşamada yine ilk 2 şişimde yaptığım işlemi burada da uygulayacağım. İlk 4 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım. Bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, bir siyah,
Bir yeşilimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine yeşilimi şöyle yakınlaştırdım. Siyahın üzerinden atlatarak. Burada da yine ilk 3 şişimde yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İlk 4 ilmeğimi siyah ile ördüm. Ardından bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşilimi ördüm. Kalan 3 ilmeğim siyah ile örülüyor. Modelimizde birinci sıramızı yaptık hanımlar. Bir ilk şişte hangisini yapıyorsak, hangi işlemi yapıyorsak diğer 3 şişte de aynısını yapacağız. Yine yeşilimi yakınlaştırdım. Modelimizde şimdi ikinci sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 5 ilmeğimi siyah ile öreceğim. 15 ilmek yapanlar da aynı yapacaklar bu bölümü. 5 ilmek siyahımı ördüm. Ardından yeşilimi alıyorum. Buraya 5 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeşilden sonra siyahımı alıyorum. Kalan 4 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Bu aşamada hanımlar 15'er yapanların burada 5 tane siyahları kalacak. 1 ilmek fazla olacak sadece sol kenarda. Yine 3 tane siyah ördükten sonra yeşilimi şöyle siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Hanımlar bir önceki sırada şu arada yeşili yakınlaştırmıştık. Aynı arada aynı sırada ipleri yakınlaştırma yaparsak arkadaki yeşil ip ön yüze çıkar, çirkin bir görüntü olur. 2 kere üst üste aynı yerden ipleri yakınlaştırmayalım arkadan. İkinci şişimdeyim. İlk şişimde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yine ilk 5 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından şöyle yeşil ipimi aldım. 5 siyahtan sonra 5 ilmek yeşil örüyorum. Bakın yeşilim arkada biraz esnek gevşek bıraktım. 5 tane yeşilimi ördüm. Tekrardan siyahımı alıyorum. Bakın siyah ipimi de ip geçişinde arkada esnek bıraktım. Kalan ilmeklerimi siyah ile örüyorum. Bakın son bir ilmek kalana kadar ördükten sonra yeşilimi yakınlaştırdım. Sonuncu siyahımı ördüm burada. Üçüncü şişimdeyim. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. İlk 5 ilmeğim siyah ile örülüyor. 3, 4, 5. Ardından şöyle yeşil ipimi elime alıyorum. Ortaya 5 tane yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar siyahımı aldım. Kalan ilmeklerimi siyah ipim ile örüyorum. Bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. Yeşilimi yakınlaştırıyorum. Siyahımı öyle örüyorum. Dördüncü şişime geldim. İlk 3 şişimde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 5 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yeşilimi yine aldım. 5 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan ilmeklerimi yine siyah ipim ile örüyorum hanımlar. Şöyle yine yeşilimi bu aşamada şöyle yakınlaştıracağım. İkinci sıramızı bitirdik. Geldik modelde 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar kenardan 6 ilmeğimi siyah ile öreceğim. 6 ilmek siyah. 1, 2, bu aşamada yine yeşilimi tekrar yakınlaştırayım. Aradaki ilmek sayısı fazla olacağı için ip arkada uzun kalmasın. Şu 3. siyahım 4, 5, 6. 6 siyah ördüm. Yeşilimi alıyorum. Ortaya 3 ilmek siyah örüyorum. Yeşil örüyorum. Tekrar siyahımı aldım. Kalan 5 ilmeğimi siyah ile öreceğim. 15 ilmek yapanların burada da 6 ilmeği kalacak. Bakın. Modelimizi yaptık ilk şişimizde. Yeşilimi yine şu aradan atlatarak yakınlaştırdım. Burada da yine ikinci şişimde ilk 6 ilmeğimi siyah ile öreceğim. İlk şişimde olduğu gibi 6 siyahtan sonra 3 yeşil ve kalan ilmeklerimi siyahıma alıyorum. Siyah ipim ile örüyorum. Modelimizin 3. sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Geldik yine 3. şişimize. Yeşilimi şöyle yakınlaştırdım. Yine ilk 6 ilmeğimi siyah ile öreceğim burada da. 3, 4, şu 5, şu da 6. Ardından yeşilimi alıyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum. Bu ipin ucu da takıldı. Elimi bırakmıyor, gelmedi bir tüy. 3 yeşilden sonra kalan 5 ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum. 3. modelimize de 3. şişimize de modelimizi kurduk. Yine yeşili şöyle atlattım hanımlar siyahın üzerinden. Burada da yine ilk 6 ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum. 5, 6. Tekrar şöyle yeşil ipimi elime aldım. 3 yeşil,
Tekrar siyahımı aldım. Kalan ilmeklerimi siyah ipim ile düz olarak örüyorum. Böylece modelimizde 3. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi de 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine şöyle yeşilimi yakınlaştıracağım. Şöyle aradan atlattım. 4. sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 1, 2. 2 siyah ördükten sonra yine yeşil ipimi aldım elime. 2 yeşil. Tekrar siyah alıyorum. 3 siyah. Tam ortaya bir yeşil. Yanına yine 3 tane siyah. Tekrar buraya 2 tane yeşil örüyorum. Burada bir ilmeğim kaldı. Kalan bir ilmeğimi düz olarak ördüm. 15 ilmek yapanların burada 2 tane ilmekleri kalacak. 2 siyah. İkinci şişimde de yine aynı işlemi yapacağım hanımlar. İlk şişimde bakın 2 siyah örmüştüm. Burada da yine 1, 2 siyah örüyorum. Yanına 2 tane yeşil. İlk şişte kurduğumuz modelin aynısını diğer 3 şişte de kuruyoruz. 2 yeşilden sonra 3 siyah, 1 yeşil, tekrar 3 siyah, yanına 2 tane yeşilimi ördüm. Kalan bir ilmeğimi siyah ile örüyorum. 3. şişimden devam ediyorum modelime. Yine ilk 2 şişimde olduğu gibi ilk 2 ilmeğimi siyah ile ördüm. Yanına 2 tane yeşil örüyorum. 2 yeşil, 3 siyah, 1 yeşil, 3 siyah ve yanına 2 tane daha yeşilimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi siyah ile ördüm. Geldik 4. şişimize. İlk 3 şişimizdeki işlemin aynısını burada da uygulayacağız hanımlar. Yine ilk 2 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. 1, 2. Buraya yine 2 tane yeşil örüyorum. 3 tane siyah. 1 tane yeşil. 3 tane siyah. 2 tane daha yeşilimi ördüm. Sonuncu ilmeğimi de siyah ile örüyorum. 4. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde şimdi 5. sıramıza. 5. sıramızda yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi siyah ile örerek başladım. Yanına 2 tane yeşil örüyorum. 1, 2. 2 yeşilden sonra 2 tane siyah örüyorum. Tekrardan 2 yeşil, 1 siyah, 2 ilmek yeşil ördüm. Yanına tekrardan 2 tane siyahımı örüyorum. Son 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. 15 ilmek yapanların bir ilmekleri daha kalacak. Onu da siyah ile örecekler. Şimdi geldik ikinci şişimize. İlk şişteki işlemin aynısını yapacağız. Bakın bir siyah öreceğiz. Şöyle. Yanına 2 tane yeşilimi öreceğim. Hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum. 2 yeşil. İlk şişteki işlemin aynısı. 2 siyah. Tekrardan 2 yeşil, 1 siyah, 2 yeşil, 2 siyah ve son 2 ilmeğimi de yeşil ile örüyorum. İlk 2 şişimizde modelimizi kurduk hanımlar 5. sıramızı. Diğer 2 şişimizi de ilk şişimizde olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar diğer 2 şişimi de ilk 2 şişimde olduğu gibi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 6. sıradayız hanımlar. 6. sıramızda ilk 2 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. 2 tane siyah ördüm. 4 ilmek yeşil öreceğim. 2, 3, 4. 4 yeşil, 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 4 ilmek daha yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Sonuncu ilmeğimi de siyah ipim ile örüyorum. 15 ilmek yapanların sonda 2 tane siyahları olacak. İkinci şişimde de ilk şişteki işlemin aynısını yapacağım. Bakın burada 2 siyah ile başlamıştım. Buraya da 1, 2 siyahımı ördüm. Ardından 4 ilmek yeşil öreceğim buraya. 1, 2, 3, 4. 4 yeşil, 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 4 tane daha yeşilimi örüyorum. 3, 4. yeşilim, sonuncu ilmeğimi siyah ile ördüm. 3. ve 4. şişimize de aynı şekilde yaprağımızı örelim gelelim. Evet hanımlar 3. ve 4. şişimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 7. sıradayız. Yaprağımızın sonuncu sırası oluyor bu. 7. sıra yaprağımızda da sonuncu sıramız. İlk 3 ilmeğimi siyah ile ördüm.
Hemen yeşilimi alıyorum. Buraya 2 yeşil, 2 yeşil, 2 siyah, 1 yeşil, 2 siyah, yanına 2 tane daha yeşilimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda 3 tane siyahları kalıyor. İkinci şişime geldim. Burada da ilk şişteki işlemin aynısını yapacağım. İlk 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 3 ilmek siyah. Yeşilimi aldım. Buraya 2 tane yeşil örüyorum. 1, 2. Yanına 2 tane siyah. Ortaya 1 yeşil. Yanına 2 siyah. Ve yanına 2 tane daha yeşil ördüm. Kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. İlk 2 şişimde yaprağımı yaptım. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, diğer 2 şişimi de aynı şekilde ördüm geldim. Modelimizde şimdi 8. sıradayız. Yaprağımızı bitirdik. Çiçeğimize başlayacağız hanımlar. Çiçeğimiz için tam bu ortadaki yeşil sarı olarak öreceğiz. Yani şöyle ki ilk 7 ilmeğimi siyah ile örerek başlayacağım. Kenardan 1 ilmek ördükten sonra sarı ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Şu ikinci siyah ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ilmek siyah ördükten sonra şöyle sarı ipimi alıyorum. Ortaya 1 ilmek sarı ördüm. Tekrar siyah ipimi alıyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum. 15 ilmek yapanların burada 7 siyahları kalıyor sol kenarda. İkinci şişime geldim. Sarı ip uzun uzadıya kalmasın diye şöyle siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk şişimde ilk 7 ilmeğimi siyah ile örmüştüm. Burada da yine ilk 7 ilmeğimi siyah ipimle örüyorum. 5 oldu. 6, 7. Tam ortaya bir tane sarı örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi siyah ipimle örüyorum. Modelimizde 8. sıramız bu şekilde. Yine sarı ipleri böyle siyahın üzerinden atlatarak götürmeyi unutmuyoruz hanımlar. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, diğer 2 şişimi de aynı şekilde ördüm geldim. Bu aşamada artık bu yeşil ipimi de kestim. Şu arkaya doğru bağladım hanımlar. Çünkü yeşil ile işimiz kalmadı. Modelimizde 9. sıramız şöyle. İlk 3 ilmeğimi siyah ile öreceğim. Bakın sarıyı en son burada yakınlaştırmıştım 4. şişimde. İlk 3 ilmeğimi siyah ile ördüm. Ardından sarı ipimi alıyorum. Sarıyı aldım. 2 sarı, 1 siyah, 3 sarı, 1 siyah ve 2 ilmek daha sarımı ördüm. Kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 3 tane siyahları kalıyor. İkinci şişimde de yine aynı işlemi uygulayacağım. İlk şişimde olduğu gibi yine 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Tekrar sarı ipimi elime aldım. 2 sarı, 2 sarı, 1 siyah, 3 sarı, 1 siyah ve hemen yanına 2 tane daha sarı örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi siyah ipimle ördüm. Bu şekilde hanımlar. 9. sıramız da buydu. Diğer 2 şişimizi de 3. ve 4. şişimizi de daha doğrusu aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 10. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 2 ilmeğimi siyah ipimle örüyorum. 2 ilmek siyah ile başladım. Sarı ipimi elime alıyorum artık. 4 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 sarıdan sonra 1 siyah, 1 sarı, 1 siyah, 4 ilmek daha sarımı örüyorum. Son 1 ilmeğimi de siyah ile ördüm. 15'er ilmek yapanların burada 2 siyahları kalıyor. Modelimizde 10. sıramızda böyleydi. Diğer 3 şişimizi de hanımlar ilk şişimizde olduğu gibi örelim, gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de aynı şekilde ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 11. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. Bakın 3 ilmek siyahımı ördüm. Sarı ipimi alıyorum. Bu aşamada hanımlar 9 ilmek sarı öreceğim. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4. Bu aşamada siyah ipte arkada uzun uzadıya kalmasın diye 4 ilmek ördükten sonra siyahı şöyle yakınlaştırıyorum. Sarının üzerinden atlattım. Şu 5. sarı ilmeğim 6, 7, 8,
9 tane sarı ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum. 15 ilmek yapanların kenarda 3 ilmekleri kalacak. Modelimizde 11. sıramızda böyleydi. Diğer 3 şişimizi de yine ilk şişimizde olduğu gibi aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 12. sıramızdayız ilk şişimizde. Burası sıramızda da 12. sıramızda da ilk 2 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. 2 tane siyah. Sonra sarı ipimi aldım elime. 2 sarı, 1 siyah. 2 sarı, 1 siyah. 2 sarı, 1 siyah ve 2 ilmek daha sarıyı örüyorum. Son 1 ilmeğim siyah. 15'er ilmek yapanların son 2 ilmekleri siyah olacak. 12. sıramızda böyleydi. Diğer 3 şişimizi de ilk şişimizde olduğu gibi aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 13. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeği siyah ile örerek başlıyoruz. Bir siyah ördüm. Yanına 5 tane sarı öreceğim. 2, 3, 4, 5. Ortaya 3 tane siyah örüyorum. Şu 3. siyahım ve 5 ilmek daha sarı. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5. Son 5 ilmeğimi de sarı ile ördüm. 15'er ilmek yapanların kenarda 1 ilmek daha siyahları olacak hanımlar. 13. sıramızda. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 14. sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. 2 ilmek siyah. Şu 1, şu da 2. ilmeğim. Tekrar sarı ipimi aldım. 2 siyahtan sonra 2 sarı, 1 siyah, 2 sarı, 1 siyah, 2 sarı, 1 siyah, 2 sarı. Ve son 1 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15 ilmek yapanlar sonda 2 tane siyah kalıyor hanımlar. 14. sıramızda böyleydi. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de 15. sıradayız. 15. sıramızda ilk 3 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. 3 siyah ördüm. Sonra sarı ipimi elime alıyorum. 9 ilmek sarı öreceğiz yine. 1, 2, 3, 4. 4. sarıdan sonra yine şöyle siyahımı sarının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 5. sarı ilmeğim 6, 7, 8. 9 ilmek sarımı ördüm. Kalan 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda son 3 ilmekleri siyah kalacak. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 16. sıradayız. 16. sıramızda ilk 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 2 ilmek siyah. Ardından sarı ipimi aldım. Öncelikle yapacağım işlem şu. 4 ilmek sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 sarı, 1 siyah, 1 sarı, 1 siyah ve 4 ilmek daha sarı örüyorum. Kalan 1 ilmeğimi de siyah ile ördüm. 15'er ilmek yapanların burada 2 tane siyahları kalacak hanımlar. Diğer 3 işimizi de bu şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, 16. sırayı tamamladık. Şimdi 17. sıradayız modelimizde. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi siyah ipim ile örüyorum. 3 ilmek siyah. Sonra sarı ipimi elime aldım. Buraya 2 tane sarı örüyorum. 2 sarı, 1 siyah, 3 sarı, 1 siyah ve 2 ilmek daha sarı ördüm. Kalan 2 ilmeğimi siyah ipimle örüyorum. 15'er ilmek yapanların sol tarafta 3 tane siyahları kalacak hanımlar. Diğer 3 işimizdeki modelimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 18. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Bu sıramızda sayarak gidelim. 1, 2 tane ilmeğimi ördüm. Sarıyı şöyle yakınlaştırıyorum yine. Bakın siyahın üzerinden atlattım. Şu 3. siyah ilmeğim. 4, 5, 6, 7. 7 ilmek siyah ördükten sonra tam ortaya 1 ilmek sarı örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi siyah ile örüyorum hanımlar. 15'er ilmek yapanların bu sol tarafta 7 tane siyahları kalacak yine.
Son sıramız bu şekilde. Bu aşamada yine sarıyı şöyle atlatarak götürmeyi unutmayalım. Arkada uzun uzadıya kalmasın. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, modelimizi tamamladık. Çiçeğimiz bitti. Artık ilmeklerimizin tamamını siyah ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Sarı ipimizi de hanımlar artık kesip bu arkaya bağlayabiliriz. Çünkü renkli iplerimizle artık işimiz kalmadı. Devamında artık siyah ipimizi kullanacağız. Bu şekilde. İlk işimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi hanımlar 4 işimizi de 3 sıra boyunca yine 4 işimizi bir kere dolanacağız. Ardından bir sıra daha öreceğiz. Bir sıra daha öreceğiz. Yani 3 sıra dolanacağız. 3 sıra siyah ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Bu şekilde tam burada bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Şimdi son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da yine ilk şişte son bir ilmek kalana kadar örsünler. Bakın son bir ilmeğimiz kaldı. Bu sonuncu ilmeğimiz ile ikinci şişimizdeki ilk ilmeğimizi alıyoruz. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdim, ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor hanımlar. Patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm bilek bölümlerine. Her bir şişe 15'er ilmek yapanlar da 7'şer ilmek haroşa örebilirler. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 3, 4. haroşa ilmeğim 5, 6, 7. Hanımlar ben haroşayı örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. 7 haroşa ilmeğimi ben düz ördüm. Haroşayı ters örenler bu ilk 7 ilmeği ters olarak örebilirler. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Çünkü ön yüzdeyiz. Hanımlar patiğimizin artık arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Şu anda ön yüzdeyim. İlmekleri düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz hanımlar. Bir diğer şişime geçtim. Yine tabanıma denk gelen yerler. Buralardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ön bölümde hanımlar şu eklediğimiz, kestiğimiz yeşil ve sarı iplerimizin uçları var. İlmek aralarına bu iplerimizi de gizleyelim. Böyle görünmesin. Görününce çirkin bir hava oluşuyor. Şimdi son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim var burada. Bunlar haroşa, bunları da düz örüyorum. Haroşayı ters örenler bu 7 ilmeği de ters olarak örecekler. Şöyle. Bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şu an geri döndüm. Bu aşamada ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum yine. Bakın arka yüzdeyim. 7 haroşamı yine düz ördüm. Devamında gelen diğer ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Arka bölümde yapılacak başka bir işlem yok. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmekleri de yine ters öreceğim. Sadece bakın bilek bölümüne geldik. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz örmem gerekiyor. Bakın son 7 ilmeğim. Bunları da düz örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Bakın sonuncu ilmeği de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bakın yine geri dönüyorum. Bu aşamada yapacağımız işlem yine aynı. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı yine düz öreceğim. Şu 5, 6,
7. Bakın 7 haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de şu an ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar böyle devam edecek. Bilek ayrımından sonra geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Patiğimizin arkası sadece bundan ibaret hanımlar. Ben bu patiğimin arka bölümüne bakın buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Siyahtan çok görünmüyor olabilir ama birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne 15 sıra haroşa ördüm. 15 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Hanımlar sizler bu aşamada patiğinizi örerken mutlaka ayağınıza giyin, deneyin, ölçün. Bu patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınıza ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük oldu ya da küçük oldu diye bir sorun yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Buraya toplamda 15 sıra haroşamı yaptım. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın ilmekler tek şişte toplanacak duruma geldi. Böyle hepsi dümdüz duruyor. Ben topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Sizler eğer ki model yaparken her bir şişe 15 ilmek yaptıysanız sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız hanımlar. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülüyor. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 6, şu 7. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Eğer ki siz bu sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız burada 25 ilmek öreceksiniz. 26.'yı örerken kesim yapacaksınız hanımlar. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kalıyor. Buradaki 7 ilmek her seferinde birer birer kesiliyor, eksiliyor, bitiyor ve böylece patiğimizin topuğu oluşuyor. Topuğumuz bu şekilde yapılacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar. Son 7 ilmeğimi haroşa, son 7 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar da 25 ilmek örecekler. 26. da kesim yapacaklar. 7 haroşamı ördüm. Şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. 24. de öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yine yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu aradaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta sola 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24 ilmeğimiz kaldı. Eğer ki sizler sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız kesimlerden sonra yine sağ tarafta 26 ilmeğiniz kalacak. Yani her iki şişteki ilmek sayıları birbirine eşit olmalı. Şimdi bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerim de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Sağ patinki sağ tarafta, sol patinki sol tarafta değil. Her ikisi de aynı yöne kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli değil. Ben patiklerimde bu yöntemi kullanıyorum. Sizler bildiğiniz, sevdiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa topuğunuzu o şekilde de yapabilirsiniz. Kesimimiz bu şekilde yapılıyor hanımlar. Sırasıyla şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeğimizi ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitecek. Bu şekilde. Sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Bunu da şöyle yapacağım. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişindeki ilmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topladım. En son buraya 2 tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra birlikte topuğumuza bakalım. Şöyle ucunu sıkılayarak, ipimin ucunu sıkılayarak ipimi gizliyorum. Bu şekilde. Hemen bakalım şimdi topuğumuza. İşte hanımlar, gizli kesim olduğu için yeri bile belli değil. Şöyle yakından da göstereyim. Topuğumuz böyle. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz şu. Patiğimiz böyle. Hemen bir makine ayağıma giydireyim. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Çok güzel bir model oldu. Zaten siyah çok yakışıyor patiklere. Ama videoda çok net görünmediği için çok fazla tercih edemiyorum maalesef. Arada bir böyle sevdiğim için de yapmak istiyorum. Bugün de yaptım böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Evet hanımlar, bakın. Mankendeki halimiz de bu şekilde. Ayaktaki duruşumuz bu. Çok güzel, zarif, çeyiz içinde uygun, güzel bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.